Çünkü TOKİ benim diyor. Ben TOKİ'yim diyor. Malatya'da devlet benim diyor. Bakın Antep'ten verdiğim örnek bu. Biri sıfırdan yol yapıyor, bağlantı yolları yapıyor, mahalleleri birleştiriyor, ana yolları rahatlatıyor, ara yollar açıyor sıfırda. Biri de yani bizimkiler de drone'u kaldırıyorlar abi. Kamyonlar, kepçeler, sıcak asfalt, asfalt üstüne asfalt. Abi burada biz oynarız yani. Çifte telli oynarız bu müzikte, o geçişte. Burada yeni alanda da zevse haline getiriyor. Sıkıştı. Sıcak iklimde domates yolda salça oluyor. Maydanoz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. mahvoluyor. O yüzden soğuk hava depolu çok güzel bir zevse halinin planlamasını yaptık. Yerini ayarladık. Bu da bugünkü müjdemiz olsun. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Yani Gaziantep ile Malatya arasında hep bir kıyas yaparız. Biz gazeteciler de bunu yaparız ama Gaziantep'teki bakış açısıyla işte bizim Malatya'daki bakış açısının arasındaki farkı görmek için belediyeleri ben birbiriyle kıyaslayacağım. Buradaki belediyeler de dahil ama diğer illerin belediyeleriyle, ama Gaziantep farklı bir seviyeye geçmiş durumda. En azından Malatya'ya göre farklı bir seviyede. Yani bir belediyenin, bir belediye başkanının hayali, vizyonu, ortaya koyduğu hedefine bakıyoruz. Bir de Malatya'ya bakıyoruz. Ya diyorsun ki ha biz niye böyle değiliz? Zaten bizim niye böyle olmadığımızı biz işte anlatmaya çalışıyoruz. Yani örnekler var. Siz aynı partidesiniz. Bunu çözemiyoruz yani. Orada ne oluyor da burada olmuyor. Burada olmayan şey ne? Bakış açısı mı? Belediye başkanı mı? Bizim burayla ora arasında gerçekten yani kat kat bir fark var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıdere Caddesi'ni Cengiz Topel, Karayılan ve İnönü mahallelerinin içerisinden geçirerek Özdemir Bey Caddesi'ne bağlıyoruz. Bölgede bulunan 160 tane evi kamulaştırıp şu ana kadar bu evlerin 120 tanesini yıktık. Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından imar yolu açma çalışması ve yarma dolgu çalışmalarımız devam ediyor. İşlemler bittiğinde ise 700 metre uzunluğundaki 25 metre genişliğindeki yolumuz da tamamlanmış olacak. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizimkine bakalım. Yani ne diyeyim yani gelinle damat işte düğün salonuna giriyor gibi. Bak burayı geri alayım bak. Bak girişe bakın. Yani tam müzikle bir şey yapmaya çalışıyorlar, anlıyorum, eyvallah, ama bir söylem, bir diyalog, bir şeyler anlatılsın. Ne yapıyorsunuz? Zaten asfalt üstüne asfalt seriyoruz. Bakın Antep'ten verdiğim örnek bu. Biri sıfırdan yol yapıyor, bağlantı yolları yapıyor, mahalleleri birleştiriyor, ana yolları rahatlatıyor, ara yollar açıyor sıfırda. Biri de yani bizimkiler de drone'u kaldırıyorlar abi. Kamyonlar, kepçeler, sıcak asfalt, asfalt üstüne asfalt. Abi burada biz oynarız yani. Çifte telli oynarız bu müzikte, o geçişte. Bak bir tane daha bakalım. Hadi diyelim birinden şey yap. Bu son paylaşımları yani çok geriye gitmedim. Ya Pınarbaşı yolu biliyorsunuz. Malatyaspor testlerin orası galiba. Ne yapıyorlar? Sıfırdan yol mu yapmışlar ya? Ne? Drone'u kaldır, alta müziği koy, sıcak asfaltı bas. Arkadaş belediyecilik gerçekten bu değil. Sami Bey daha halen 14-15 aydır belediye başkanı. 100'den fazla böyle paylaşım var. Şimdi aradaki farkı diyoruz ya, bak aradaki fark çok önemli. Ortaya koyduğun vizyon önemli, eserlerin önemli. Sen asfalttan, park temizlemekten, çöp toplamaktan başka belediye olarak ne yapıyorsun?
Ne yapıyorsun? Bakalım bak. Antep ne yapıyormuş? Antep'e bakalım. Ben bir tek Gaziantep'te gördüm mükemmel hayvanat bahçesi. Çok Mükemmel hayvanat bahçesi diye bir şey olmaz abi ya. Şöyle anlatayım. Nasıl mükemmel? Şöyle anlatayım. Şimdi mesela işte başka yerlerdeki Türkiye'deki yani hayvanat bahçelerinde işte koskoca arslanı bir tane kafese kapatıyorlar. Evet. 2 metre. Burada öyle değil. Boşta geziyor tamam. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslanlara öyle bir yer yapmışlar ki aslanı ormana da bıraksan ille de evim deyip geri gelir adam. Şimdi farkı görüyor musunuz? Ya, Türkiye'nin en çok izlenen bir YouTube kanalında kendiliğinden reklam yaptırtıyor. Ne? Hayvanat bahçesi. Adından söz ettiriyor. Bugün Antep'te herkes bu hayvanat bahçesinden bahsediyor. Birçok şeyden bahsediyor da Selahattin Gürkan döneminde tamamlanmış bir hayvanat bahçemiz var Ordu'da. Oraya asfalt dökeceğinize. O hayvanat bahçesi ne durumda şu anda? Acaba ne durumda? Yani Malatya'da şöyle bir hasret oldu. Kendisinden öyle gelen belediye başkanlarının hizmeti artık pasifize ediliyor. Önemsizleştiriliyor. Bu Sayın Gürkan döneminde de böyle. Ahmet Çakır döneminde yapılan hizmetlerin esamesi okunmazdı. Adından bahsedilmezdi. Şimdi Gürkan'la ilgili yapılan hizmetlerin esamesi okunmuyor. Etkisizleştiriliyor. Ya arkadaş hepiniz aynı partideydiniz ya. Hepiniz aynı dava diyordunuz. Bak Antep modeli. Parayla bu reklamı yaptırabilir misiniz? Peki bizimki ne paylaşıyor? Bak bizimki ne paylaşıyor? TOKİ paylaşıyor. Çünkü TOKİ benim diyor. Ben TOKİ'yim diyor. Malatya'da devlet benim diyor. TOKİ'nin hizmetleriyle övünen bir belediye başkanı figürü istemiyoruz biz. Depremle yerle bir olmuş bir şehre niye geldiniz? Ben TOKİ'yim mi demek? TOKİ başkan yardımcılığındaki anlarınızı anlatmak. Tamam, TOKİ'nin vücut bulmuş halisiniz Malatya'da. Ama arkadaş örnekler var. Yanı başımızda şehirler var. Onların vizyonu var. Onların ortaya koyduğu eserler var. Şehirler neyi kafaya takıyor? Ne yapıyorlar? Artık günümüz dünyasında belki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama bazen yeniden keşfetmek de gerekiyor da. Ama ne gerekiyor? Neler yapıyorlar? Bakarsın. Bu böyledir. Bakın Fatma Şahin son bir videosunu izlettirmek istiyorum size. Hava kirliliği ile ilgili yaptığımız 3 önemli işimiz var. Bir tanesi ulaşımla ilgili önce filomuzu gençleştirdik. Sonra elektrikli otobüse geçtik. Şimdi hidrojenli otobüse geçmeye çalışıyoruz. Hidrojenli otobüs ne? Bütün Avrupa şu anda %60 hidrojenli otobüse geçmiş durumda. Elektrikli otobüs gibi düşünün. Suyu ayrıştırıyor. Hidrojeni depoluyor. Egzozdan çıkan su buharı. Dolayısıyla hidrojenli otobüsün üzerinde geldim dönüşte Köln'deki gördüğüm tecrübeyi aktardığımda bir Karsan beni anladı. Karsan hidrojenli otobüsünü yaptı ve önce Gaziantep'e getirdi. Çünkü Gaziantep bunu talep etti. Gaziantep bunu talep etti. 6 Şubat 2023 tarihinden sonra tozla mücadele ediyoruz. Birçok şeyle mücadele ediyoruz ama tozla gerçekten çok böyle Malatyalılar tozla iyi mücadele veriyor. Yani kapı penceremizi bu yaz günü açamıyoruz. Bak ne diyor? Hava kirliliği diyor. Elektrikli diyor, hidrojenli diyor. İşte vizyon bu. Sen otobüs firmasına talep ediyorsun. Ben böyle bir şey istiyorum. Bizimkiler ne yapıyor? TOKİ şantiyesinde fotoğraf verme, drone kaldırmak havaya. Alta güzel 2-3 tane müzik yine. Diyalog yok, bir şey yok. Harita başında fotoğraf ver. Abi bu mu ya? Bu mu? Yani Londra Belediyesi'nden bahsetmiyoruz, Antep Belediyesi'nden bahsediyoruz. Üstelik AK Partili. Hani daha önümüzde 4 yıl var. Biz 4 yıl boyunca Samiyer'den, olmayan ekibinden, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden TOKİ rakamlarını, TOKİ şantiyelerini, Emlak Konut'un yaptığı yapıları, rezerv alanındaki yapılar mı konuşacağız arkadaş? Yani 4 yıl boyunca siz bunları mı konuşacaksınız? Yani ortaya hiçbir şey koymayacak mısınız? Yani biz ısrarla ve inatla Antep'ten, Adıyaman'dan, Maraş'tan, Mersin'den, Antalya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Aydın'dan, Muğla'dan, Bursa'dan, Erzincan'dan, Erzurum'dan bunların örneklerini vereceğiz. Yani gözünüze soka diğer şehirler ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Ben işi gücü bırakıp bunu yapacağım. Uzun bir süre. Bugünlük bu kadar.